Merhaba sevgili Koç burçları, siz evrenin cesur çocukları. 2026 yılında hangi alanlarda şanslıyız, hangi alanlarda dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin şöyle gökyüzü sarayına bir bakalım. Öncelikle 2025 yılındaki tüm korkularınızı geride bırakın. Çünkü 2026 yılında yepyeni fırsatlar, yepyeni bir sen doğuyor açıkçası. Şimdi tabii ki gökyüzü sarayında büyük değişimler var. Bu değişimler bizi hangi alanlarda etkileyecek? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Plüton artık tabii ki 11. evinize geçiş yaptı ve burada 20 yıl boyunca kalacak. Tabii ki her yıl etkileri değişecek ama büyük resme baktığımızda bu yeni dünyada artık daha bir ön plana çıktığınız, hayallerinizi ve ideallerinizi ciddi anlamda gündeme getirdiğiniz bir döngüde olacaksınız. Dikkat edin, şöyle 2020 ve 25 yılları arasında hayatınızdaki o toksit enerjilerden kurtulduğunuz, toksit arkadaşlar, belki toksit bir ekip, öyle söyleyeyim. Belki işte aşk hayatınızı ilgilendiren konularda toksit enerjilerin hepsini böyle geride bıraktığınız bir döngü oldu ve 2026 itibariyle artık yepyeni bir sen doğurduğunuz ve yepyeni enerjileri hayatınıza çektiğiniz bambaşka bir enerjide olacaksınız. Tabii ki bu faktörler gündeme gelirken 7 Mart 2023'ten bu yana Satürn'ün Balık burcundaki etkisiyle birlikte de biraz böyle hassaslaştınız, biraz yalnız kaldınız, biraz böyle iç dünyanıza çekildiniz, manevi konulara odaklandınız, spiritüel ve ezoterik olaylarla böyle kendinizi bir yoğurdunuz diyebilirim aslına bakarsanız. Tabii burada Neptün de vardı uzun zamandan bu yana. İlginç etkileşimleri ön plana çıkarttı Neptün de burada. Bir yandan bunu çıkartırken bir yandan da böyle iç dünyanızdan çıkartmış olduğunuz her eseri hayatınızda aslında hayat eseri olarak da gündeme getirdiğini söyleyebilirim. Ama artık Satürn Koç burcuna geçiş yapıyor ve artık sizin yükseleninizde olacak. Yani 14 Şubat 2026 ve 13 Nisan 2028 yılları arasında yeni bir dünya, yeni bir ben yarattığınız muhteşem bir döngüde olacaksınız sevgili Koç burçları. Satürn şimdi astrolojide karmanın ve zamanın gezegenidir. Hayatımızda bize sorumluluklarımızı hatırlatır ki birinci evinizde gerçekten bu sorumlulukları çok güzel bir şekilde sizin hayatınızda ön plana çıkartacak. Bu özellikle iş hayatınız, kariyer hayatınız, ikili ilişkiler ve aşk ilişkileri konusunda kendinizi yeniden yapılandırdığınız ve artık o sesimizin biraz daha çıktığı, o Koç burcunun cesur enerjilerinin biraz daha ön plana çıktığı bir döngüde olacaksınız. Görünüyorsunuz yani artık. Hem kariyer konusunda görünüyorsunuz hem aşk konusunda görünüyorsunuz. Çünkü hani uzun zamandan beri kimse beni görmüyor, kimse beni duymuyor dediyseniz evet, Satürn Koç etkisiyle birlikte artık görünmeye başlıyorsunuz ve yeni bir sen doğuruyorsunuz hayatınızda ama bu artık eski sen değil. Bunu söyleyeyim. Yepyeni bir sen. Daha stratejik, davranışlı, daha farklı bir bakış açısıyla ön plana çıkan bir sen diyebilirim aslına bakarsanız. Şimdi burada tabii ki Neptün de artık Koç burcuna geçiş yapıyor. Yükselenize yerleşiyor ve 2038 yılına kadar da ruhunuzun ateşini tekrardan alevlendiriyor. Bunu özellikle aşk ilişkileri konusunda söylüyorum ve sanatsal yetenekler konusunda söylüyorum. Eğer ki sanatın herhangi bir dalıyla ilgili bir iş yapıyorsanız işte burada Neptün size çok güzel enerjiler getireceğini söyleyebilirim. Tabii ki Neptün fedakarlık enerjileriyle de bağlantılıdır. Yani fedakarlık konusunda da aslında çok stratejik davrandığımız bir döngü başlıyor burada. Neptün balık enerjisiyle birlikte belki işte bu benim kardeşimdir, bu benim eşimdir, dostumdur dediğiniz herkese belki kendinizi feda ettiniz. Ama şimdi Neptün Koç diyor ki hayır, ben burada daha stratejik davranmak zorundayım. Daha farklı adımlarla adım atmak zorundayım dedirten bir enerji var. Aslında Neptün balık süreçlerinde yani 2012 ve 2026 yılları arasında yumurta içten kırıldığı için hayatınızda bir şeyler sonlanmış gibi hissettiniz. Ama şimdi Neptün Koç etkisiyle birlikte artık o yumurta dıştan kırılacak ve yaşam yeniden var olacak sizlerin hayatında ve bu yaşam size harika etkileşimler getirecek. Tabii ki Uranüs de İkizler Burcu'na geçiş yapıyor ve siz Koç burçlarının 3. evine yerleşiyor. Özellikle de 2032-2033 yılları arasında 3. evde yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarınızı ilgilendiren konularda iletişim biçiminizin ve şeklinizin değiştiği bir döngüde olacaksınız. Tabii bu süreçlerde
vizyonunuz, inançlarınız değişecek. Hayata bakış açınız çok daha farklı olacak. Belki sizin, belki çocuklarınızın, belki etrafınızdaki kişilerin hani yüksek eğitim, öğretimle alakalı konularda bir takım işleri varsa bu alanlarda güzel, şanslı fırsatlar yakalayacağız. Yine uluslararası işler yapmak, ticari girişimler, ticaret ve e-ticaret, belki de kimsenin kullanmadığı teknolojik aletler, yapay zeka ile ilgili konular, bunları ilk siz kullanacaksınız ve kendinizi çok farklı bir şekilde, stratejik bir şekilde ön plana çıkartacağınızı söyleyebilirim. Peki şans nereden geliyor sevgili Koç burçları? Yılın ilk 6 ayında Jüpiter Yengeç burcunda ve siz Koç burçlarının 4. evinde, köklerinizle alakalı konularda bereket var diyor. Yılın ilk 6 ayında bence hani ev alma, taşınma, yerleşim yeri değişikliği yapma, bu alanlarda şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Belki sizin, belki de aile içerisinde işte çocuğunuz olabilir, anne babalarınız olabilir, kardeşlerinizle ilgili konularda hani bir taşınma ya da evle ilgili konular varsa bu alanlarda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yılın ikinci 6 ayı, özellikle Jüpiter Aslan dönemi, ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda müthiş bir dönem başlıyor. 30 Haziran 2026 ve 26 Temmuz 2027 tarihleri arasında Jüpiter Aslan sizin 5. evinizde olacak. Hem ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda hem çocuklarla alakalı konularda ve yetenekleriniz konusunda çok güzel fırsatlar getirecek size, bilginiz olsun. Yani ben evliyim diyorsanız, çocuklarım var diyorsanız, çocuklarınızın yetenekleri sayesinde parıldadığı, sizi gururlandırdığı, onurlandırdığı bir döngüde olacaksınız. Ama yine ben evliyim, çocuk istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum diyorsanız, evet, Jüpiter Aslan burada size gerçekten çocuklarla ilgili konularda güzel etkileşimler getirebilir. Ama ben bekarım diyen Koç burçları varsa, işte burada artık şanslı bir ilişki içerisine giriş yapabilirler ve gerçekten de bu 2026 Temmuz ve 2027 Temmuz arasında çok böyle şanslı olduklarını ve değerli olduklarını, parıl parıl parladıklarını aşk konusunda hissedebilirler. Peki 2026 yılında tutulmalar var. Bu tutulmalar ne anlama geliyor? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi tutulmalar özellikle kaderin kapılarını aralar. Yani bizim planladığımız değil de hayatın ve evrenin bizler üzerinde planlamış olduğu etkileri anlatır bizim hayatımızda. Şimdi artık Başak Balık tutulmalarından Kova ve Aslan tutulmalarına doğru gidiyoruz. Ve 2026 yılında 2 tane yeni başlangıç yapıyoruz. 2 güneş tutulmamız var ve 2 ay tutulmamız var ve kapanışları getiriyor bu tutulmalarda. İlk tutulmamız 17 Şubat 2026 Kova burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma sizin 11. evinizde. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurduğunuz bir döngü başlıyor ve iş alanında, kariyer alanında kendinizi daha bir görünür hale getirdiğiniz, yine mesela sosyal ortamlarda, derneklerde, büyük kuruluşlarda daha bir ön plana çıktığınız bambaşka bir döngüde olacaksınız. 3 Mart 2026'da Başak Burcu'nda bir ay tutulması var. Sizlerin 6. evinde olacak. Gündelik yaşamınız, sağlık alanlarınız, bu alanlarda bir takım böyle kapanışlar gündeme gelebilir. Hatta şöyle söyleyeyim size, 2025 Eylül ayından bu yana sağlıksal bir takım sorunlarınız vardıysa, sizin ya da yakınlarınızla ilgili, daha çok böyle mide, bağırsaklarla ilgili konularda bir takım sorunlar yaşadıysak, işte bu tutulmayla birlikte bir kapanış olacak. Ama Mart ayında yine sağlığımıza ufaktan bir dikkat etmemiz gerekecek. 12 Ağustos 2026 itibariyle Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma sizin 5. evinizde ve Jüpiter etkili de bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Jüpiter de artık Aslan Burcu'nda olacak. Evet, bu tutulma 5. evinizde, aşk hayatınız canlanıyor. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir döneme merhaba diyorsunuz ve hani kariyeriniz konusunda özellikle sahne ile ilgili bir takım bir şeyler yapıyorsanız burada çok güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yine çocuklarınızın geleceği, çocuklarınızın hayatını ilgilendiren, belki onların aşk hayatı, belki eğitim hayatı ya da sahne ile ilgili bir takım yetenekleri konusunda gururlandığınız bir döngüde olacaksınız. Son olarak 28 Ağustos 2026'da Balık Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu tutulma 12. evinizde. Biraz böyle
Ağustos ve Eylül arasında hani elde olmayan koşullar karşımıza çıkabilir. Bir 15 günlük süreç. Yani bu 28 Ağustos'ta 15 Eylül tarihleri arasında aslında bu tutulmada mesela 2025 yılında hani neyin ne olduğunu anladığınız bir süreç oldu ya sizin için. Bu tutulmada bunların kapanışlarını temsil ediyor. Belki son kez burada bir sınav verebiliriz. Hani hiç beklemediğimiz birisinin arkamızdan iş çevirmesi ya da işte hiç beklemediğimiz birisinin arkamızdan konuşması. Artık burada son kalan, hayatımızda bayatlamış olan ne varsa, bu bir insan da olabilir ya da sağlığımızı ilgilendiren bir konuda olabilir ya da farklı bir enerjide olabilir. Burada artık bunlara bay bay dediğimiz bir süreçte oluyoruz. Tabii 2026 yılında Merkür retroları var. Her yıl olduğu gibi. Merkür biliyorsunuz ki bizim iletişim biçimimizi anlatır. Yazma, çizme, konuşma, anlatma becerilerimizle bağlantılıdır ki bu yılda özellikle 26 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasında Merkür Balık burcunda retro geri hareketli olacak. Şimdi tabii ki 12. evinizde burası kayıplar evidir, gizli düşmanlıklar evidir, aldanma evidir öyle söyleyeyim. Burada hani atacağımız imzalar konusunda, yapacağımız seyahatler konusunda dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Biraz böyle unutkanlık enerjileri de ön plana çıkabileceği için hani daha çok gömülü duygularımız ön plana çıkıyor. Burada zihnimiz biraz bize oyun oynamak isteyebilir. Geçmişi anmak isteyebiliriz. Kaybettiklerimizi anmak isteyebiliriz. Hiç beklemediğiniz bir anı, bir fotoğraf, bir video karşımıza çıkabilir. Bu bizi bambaşka diyarlara götürebilir burada. Ama bu dalgınlıkla da bir şeyleri kaybetme ve unutma gibi durumlar da olabilir. O yüzden bu Merkür Retrosu'nda biraz daha dikkatli olalım. 29 Haziran ve 20 Temmuz tarihleri arasında Merkür Yengeç Burcu'nda retro geri hareketli olacak. Sizin 4. evinizde. Ev, aile, yuva, yerleşim yerini ilgilendiren konular, yani aynı çatı altında yaşamış olduğumuz kişilerle aramızda yanlış anlaşılmalara açık bir süreçte olabiliriz. Yine mesela kontrat yapmak, bir şeyleri imzalamak, evdeki teknolojik aletlerle ilgili ufak tefek sorunların gündeme geldiğini söyleyebilirim. Yıl sonunda hem Merkür Retrosu var hem de Venüs Retrosu var. Özellikle de Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. Şöyle söyleyeyim size. Özellikle 3 Ekim ve 14 Kasım 2026 tarihleri arasında Venüs Retrosu gerçekleşecek ve bunun içinde bir de Merkür Retromuz var. Bunların hepsi bizim 8. evimizde gerçekleşeceği için özellikle başkalarından gelen kaynaklar, banka, borç, kredi, ödemeler, miras, nafaka gibi durumlar, bunlarla ilgili bir takım böyle karışıklıklar ortaya çıkabilir. Yani bankadan bir kredi çekeceksek bu konularda dikkat etmemiz lazım. Hiç beklemediğimiz bir ödemenin ortaya çıkması gibi bir durum olabilir. Ya da hiç beklemediğim bir anda unuttuğum bir ödeme yüzünden bir haciz gelme gibi durumlar gündeme gelebilir burada. Ama bir şeylere imzalar atmayalım. Altını mutlaka bir araştıralım. Yani bu doğru mu geldi, yanlış mı geldi, ben neye para yatırıyorum gibi bir düşünmek lazım açıkçası. Yine ortaklaşa iş projelerinden ya da başkalarından beklediğiniz finansal konular varsa, yani işte birine bir borç vermiştim de bunu bir türlü alamıyorum. İşte burada biraz böyle karışıklıklar ortaya çıkabilir. Yine bu tarihler aralığında güzellik ve estetikle alakalı hiçbir şey yaptırmıyoruz ve dikkat ediyoruz bu alanlarda. Şimdi bu yıl sağlık konusunda 2 Mart ve 9 Nisan çok önemli. Özellikle burada ayaklarımıza ve dizlerimize, dolaşım sistemiyle ilgili konulara dikkat etmemiz gerekiyor. 25 Kasım ve 10 Ocak tarihleri arasında Mars Başak Burcu'ndan geçiş yapacak ve hani aslında burada şunu da belirtebilirim. Bu 3 Ekim 2026'dan 10 Ocak 2027'ye kadar olan bölüm var ya, burada hem sağlıksal alanlarda dikkat etmemiz lazım hem de ikili ilişkiler, aşk ilişkileri konusunda beklemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ve özellikle de 17 Nisan Koç burcundaki yeni ay. Burası kariyer konusunda ciddi anlamda büyük sıçramalar getirecek sizin hayatınıza. Yeni iş projeleri gündeme getirmek, yeni adımlar atmak, işimizi tanıtmak, aktif bir şekilde ön plana çıkmak için bence Nisan ayı sizin hayatınızda oldukça güzel bir dönem diyebilirim. Ve 10 Ekim Terazi burcundaki yeni ay, bu da 7. evinizde hem ikili ilişkiler, aşk ilişkileri hem de ortaklaşa iş projeleri konusunda oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl hem
Jüpiter Aslan desteği alıyorsunuz aşk ve ikili ilişkiler konusunda. Hem de 6 Mart ve 30 Mart tarihleri arasında Venüs Koç burcunda olacak. Burada gerçekten ikili ilişkiler konusunda oldukça şanslı dönemler diyebilirim. Hayatınızda kimse yoksa hayatınıza birisi girebilir ve bu insanla hayatınızda çok ciddi anlamda güzel dönüşümler olabilir, bilginiz olsun. Finansal anlamda 30 Mart ve 24 Nisan tarihleri arası hiç beklemediğiniz yerlerden maddi gelirler ön plana çıkabilir ve yüzünüzü güldürebilir. Yine 10 Eylül ve 7 Ocak 2027 tarihleri arasında, yani 10 Eylül 2026 ve 7 Ocak 2027 tarihleri arası maddi konularda güzel, ama dediğim gibi o Venüs retrosunda yıl sonunda bir dikkat etmemiz gerekir. Yani evet, para gelebilir ama ben bu parayı nereye yatırıyorum? Niçin yatırıyorum? Ve hani neyi ödüyorum? Bunlara dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Şimdi 2026 yılını bir toparlamamız gerekirse, 2026 yılı gerçekten yeni bir sen doğduğu bir yıl diyebilirim. Hem aşk ilişkileri konusunda, hem kariyerinizi ilgilendiren konularda, hem de kişiliğinizle alakalı ve önceliklerinizle alakalı konularda müthiş bir dönem olacak aslında. Hatta size şöyle söyleyeyim, 20 Şubat 2026 tarihleri arasında özellikle Satürn Neptün'ün Koç burcunda buluşması artık eski bitti gibi düşünün. Yepyeni bir siz var bu hayatınızda ve size oldukça güzel enerjileri getirdiğini de belirtebilirim. 2026 yılı hayatımızda güzellikler getirdiği bir yıl sevgili Koç burçları. Siz de bu videoyu beğendiyseniz ve aklınıza takılan bir takım sorular varsa lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. 2026 yılında beğeni ve yorumlarınıza mutlaka karşılık vereceğim. 2026 yılı hepimize mucizeler getirsin. Şimdiden yeni yıllar diliyorum.